dostlara selamlar, sevgiler. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün erkek çocukları için evde kullanmalık şöyle pratik bir ev botu yapacağız sizlerle. Bakın şu şekilde son derece güzel oldu. Şöyle keçe üzerine çalıştık. Evet, ip olarak bakın şöyle bir iplik kullandım. Hemen göstereyim. Sağlam bir ip, yani kesinlikle ayakkabı yapılabilir bu iplikle, patik yapılabilir. Evet, şöyle iki tane bakın ipliği birleştirerek iki kat şeklinde ördüm. Bir de bu ipin, aynı ipin yine bakın lacivertini kullandım. 28 numara bir keçe. Şöyle 4-5 yaşlarındaki, 6 yaşındaki bir çocuğa olur arkadaşlar. Bunu 2,5 milim tığla ördüm. Şöyle bir yaklaştırayım tığ numarasını da şu şekilde yakından görün. Evet, bir de bize makas ve çakmak lazım arkadaşlarım. Hem ayakkabı yaparken hem de patik yaparken şöyle ayağın iç kısmından başlıyorum. Şimdi arkadaşlar bu ip bakın iki kat yaptığım için iki kat patik ipi ayarında diyebilirim hemen hemen. Dolayısıyla da ben ipimin kalınlığına göre şöyle bakın her birisinden iki tane. Ay, bu mesela sizin ipiniz ince ise veyahut da keçenizin delikleri daha genişse bu yeterli olmayacak. Dolayısıyla sizler kendi elinizdeki keçenin ölçüsüne göre, ipinizin ayarına göre şöyle bakın yan yana gelecek şekilde anlarsınız onu. Bak şuraya iki tane yapsam fazla olacak, mesela bir tane yapacağım şimdi. Göz kararı ayarlayabilirsiniz. Ki öyle ayarlarsanız daha sonrasında hiç sayı saymazsınız. Çünkü ben hiç saymadım. Yani bu işe sıfırdan başladığımda da hep göz kararıyla şu şekilde devam ettim. Şimdi burada ben 2-2 devam ediyorum. Şurada görüşelim. Buraya kadar 2-2, sadece şurada bir tane yaptım. Şöyle görüntüsüne bakın arkadaşlarım. Bir üstünde sayıyı daha rahat ayarlarsınız. Şimdi ben saymayın diyorum ama benimkine uydurmaya çalışmayın. Siz bir tanesini yaptıktan sonra ikincisini mutlaka birinciyle aynı sayıda yapmak zorundasınız. Bunu unutmayın arkadaşlar. Yaptığınız ürünün ikisi de aynı sayıda olacak her şeyiyle. Fakat benimkiyle aynı olmaz anlamında diyorum ben. Bak şimdi buradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya kadar üçer üçer. 1, topuk ve ön kısımda mutlaka şu şekilde bir daha fazla yapmak zorundasınız. Bunu unutmayın. Bu mantıktır. Bakın şimdi. Şuradan başladım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tanesinden 3 çıkardık. Şurası 2. Şimdi şöyle şuraya kadar ikişer ikişer devam edelim. Burada görüşelim. Burada da yine 1, 2, 3, 4, 5. Şu 5 tanesine 3 yapacağım. Bakın yine buraya kadar 2, 2 geldim. Bir, iki, üç. Şuraya kadar 3 yapalım. Bir, iki ve 3. Bakın kaç tanesini yaptım yine. 1, 2, 3, 4, 5 tanesini 3 yaptık arkadaşlar. Şimdi tekrar 2, 2 devam ediyorum. Sonunda görüşelim. Evet, başladığımız yere geldik. Şöyle bir kaydırma, bir tane de zincir. Şimdi arkadaşlarım bu noktada şöyle bakın, şuradan
sadece yukarıdaki kanatlarından çıkararak şöyle içeriden de alarak çıkarırsanız eğer, şurası kapalı oluyor, açılmıyor. Yani şuradaki altta kalan bir kanat, bakın bu şekilde, şu görüntü güzel oluyor bunu yaptığınız takdirde. Şimdi bakın bir iki daha yapalım. Bakın şuradan da alıyorum. Tığlama yaparken şu alt kanatları bırakıyorum. Şöyle içeriden alıyorum. Üst kanattan alıp bir de şuradaki ipliklere de bakın takıyorum. Şöyle bir tane, fark etmez, bir yerden takın yeterli yani. Böyle. Bu şekilde arkadaşlar üst katından alarak tamamını dolaşalım. Şurada görüşelim. Evet arkadaşlar, bakın tüm çevresine sık iğne ile dolandık geldik. Şimdi en son kısımdayım. Yine burada başlamış olduğum yere geliyorum. Kaydırma. Bir zincir. Şimdi bu şekilde, bu yönde bir sıra daha üzerine sık iğne yapalım şimdi. Evet. Tekrar burada görüşelim. Evet, tüm çevreyi bakın sık iğne ile geçtik. Şimdi işte buradaki sayı, bu sıradaki sık iğne sayısı, diğer yaptığınızı yaparken şu sırayı sayın mesela, aynısı olacak arkadaşlar. Siz birinci ile ikincinin sayılarını birebir aynı yapmak durumundasınız. Şimdi tekrar bakın bağladım, bir zincir çekiyorum. Bu sefer şu şekilde içten yine sık iğne yapacağız ama çevirerek bakın örüyorum. Yani bir bu şekilde bağlayacağım. Tekrar bir dıştan, bir içten, bir dıştan, toplamda 5 sıra kadar yapacağız arkadaşlar. Şu anda bakın 1-2 sıra yaptık. Üzerine bir yükseltelim. Bittiği zaman tekrar görüşelim. Dediğim gibi bir böyle içeriden, diğer tarafta böyle dışarıdan. Bir içeriden bir dışarıdan şeklinde örelim. Bu şekilde ilerleyelim şimdi. Şöyle dolanalım, burada görüşelim. Şimdi bakın arkadaşlarım, kaç sıra yaptık? Hemen onu bir vereyim size. 1, 2, 3, 4, 5. Toplam 5 sıra sık iğne örmüş olduk. Şuradan da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra yükselttim. Ve bakın şurası. Şu kısım. Şimdi şuradaki şu kaydırmaları geçeceğiz. İpimizi burada koparabiliriz. Bir tanesini bakın şu altın bir üstünden şöyle şu arkadan girelim ki arka tarafı kapatacağımız için arkadaşlar, ya arkadan ya önden, arkadan yapalım. Şöyle bakın, şuradan değil, bir üstünden giriyorum.
Şöyle her birisinden tek tek slip stitch. Evet, bu şekilde tüm çevresini aynı hizada şurada görüşelim. Evet. Bakın başlamış olduğum yere kadar geldim arkadaşlar. Sırayla böyle her yerden geçtik. Şimdi bunu ben şöyle çekeceğim içeriden. Hani şöyle şuradan çekelim arkadaşlar. Şöyle. Hani arka tarafa o parçayı yapmak istemeyenler olabilir. Bu şekilde içeri alırsınız ipinizi. Şimdi biri üst sırada tekrar başlayacağız ya. Şimdi bu şöyle şuradan tekrar çıkarıyorum. Evet. Bir de bu hizadan şimdi devam ediyoruz. Aynı şekilde döne döne her yerini yapalım gelelim arkadaşlar. Evet. Her tarafı yapalım. Burada görüşelim. Bakın şuradaki şu sıra. Birincisi buydu. İkincisi de bu. Yapalım tekrar sonda görüşelim. Evet. Gördüğünüz gibi sona kadar geldik arkadaşlar. Şöyle içeri doğru alalım. Evet, şimdi burayı sağlamlayalım. Şöyle alttan üstten ayarlayın. Şimdi burayı zaten yapacağımız küçük örgü parçasıyla kapatacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım şu alt kısmı tamamladık. Üst tarafa başlamadan önce şu parçayı ve şuradaki parçayı yapalım. Monte edelim, ondan sonra başlayalım, daha kolay oluyor. Şimdi şunu yapacağız. Bunun için şöyle toplam 35 tane zincir çekiyoruz. Benim ölçüm ne kadar? Hemen ölçü verelim. Bakın 16 santim arkadaşlar. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bunu atlıyorum. Her birinin içine girerek sık iğne yapıyorum.
Sona kadar gidelim. Şimdi bakın tek tek sona kadar sık iğnelerimizi yaptık arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Hemen şöyle bu şekilde sadece git gel sık iğneler yaptım. Kaç sıra yaptım ben size onu göstereyim. Burada gösterecek başka bir şey yok. Bakın şuradan itibaren bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra görünüyor arkadaşlar. Yine de bir yapıp geleyim, sonra tekrar bakalım. Burada şu anda şurada başladığımı düşünürsek şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra yapmışım. Evet, 7 sıra yükseltelim gelelim. Sizler kendi elinizdeki yaptığınız pandufa göre veyahut da patiye göre ayarlarsınız elinize. Benimki 7 sıra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. Çünkü şuraya şöyle ölçelim. Şu şekilde bakın. Tam 6 sıra burayı kapatıyor. Şimdi tam şöyle ortadan şöyle ortalayalım arkadaşlar. Bunu böyle buraya sabitleyelim. Şu şekilde karşılıklı bakın. Tam şöyle karşılıklı olsun. Şöyle ayarlamanızı yapın. Şurası şu tam karşı karşıya gelsin. Şu hizayı düzgün yapın. Şu şekilde getirdiğiniz zaman bakın. Şöyle düzgün oluyorsa bu biraz daha şöyle kayması lazım. Şöyle hafiften. Şimdi burada bakın nasıl ben bunu hemen hiç koparmadan şuradan şöyle bakın kaydırmalarla. Allah Allah. Bunu geçiremedim. Şimdi tekrar sırayla bakın bir buradan alıyoruz. Şöyle kaydıra kaydıra bunu buraya isterseniz iğneyle de yapabilirsiniz ama tığla daha kolay oluyor arkadaşlar. Yani benim için en azından. Şöyle bakın hiç atlamadan her birisinden bakın arkadaşlarım buraya kadar geldik. Şimdi şöyle alt hizadan devam ediyoruz. Bakın. Yine şuradan giriyorum. Şurayı da bakın şurayı da şöyle şuranın içine doğru itebiliriz. Şöyle içinde dursa bir şey olmaz arkadaşlar. Şu şekilde kaybedebilirsiniz. İçerisinde kalabilir. Şöyle.
kenarı böyle hallettikten sonra bu işler zor değil arkadaşlar. Sadece ben şu anda kamera altında bir de ekrandan bakıyorum dışarı çıkmamak için. O nedenle ben zorlanıyorum ama hani siz elinizle yaparken kesinlikle zorlanmazsınız. Çok da zevkli. Bakın şöyle tek tek şimdi buradan da birleştireceğim alt taraftan. Hani başladığım yere kadar bu şekilde. Dediğim gibi tığ ile zorlanırsanız dikebilirsiniz bu aşamada. Ben de dikiş hiç sevmiyorum. Mümkün olduğunca tığ kullanmaya çalışıyorum. Bakın bu şekilde tek tek şöyle alıyorum. Yine kaydırmalarla böyle devam ediyorum. Yine şuraya kadar geleceğim. Şurayı da şöyle indirelim. Aynı hizadan arkadaşlarım böyle buraya kadar gelelim ve burayı bitirmiş olalım. Şu alt tarafı da bakın buraya kadar geldik. Şimdi hemen şurayı da yukarı doğru evet arkadaşlarım şöyle bunu şimdi buradan koparıyoruz. Şöyle içeri çekelim. Güzelce bunu içeride sağlamlayalım. Evet, ön tarafı bu şekilde bitirdik. Şimdi arkaya şunu yapacağız. Bakın. Bu da şimdi toplam 12 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şöyle bir tane daha çektim. Hemen ikinciden itibaren sonuna kadar burada sık iğne yapıyorum. Bakın sona kadar geldim. Şimdi burada dönerken şöyle aynı yere bir daha 2 tane sık iğne yaparak döndüm. Şimdi şu şekilde karşısından tek tek yine sona kadar örelim arkadaşlar. Evet, buraya sona kadar geldik. Şimdi yine dönerken ne yapıyoruz? Bakın. 1 2 yani elinize göre aynı yere 2 batarak 3 batarak dönün arkadaşlar. Ben genelde 2 battım aynı yere. Döndüm. Bunu ne kadar isterseniz o kadar büyütün. Yani şurada gördüğümüz işte parçayı oluşturuyoruz. Bakın şurası. Evet, şimdi tam bakın böyle köşeye geldim. Burada yine şöyle tekrar bir daha giriyorum aynı yere. 2 taneyle döndüm arkadaşlar. Tekrar şöyle devam ediyorum. Bir tur daha döneceğim. Mantık bu işte. İstediğiniz kadar bu şekilde
büyütebilirsiniz. 2 yeterli gelmezse dönerken 3 yapın. Evet, bu mantıkla ben büyütüp geliyorum. Evet, bu kadar benim için yeterli diye düşünüyorum. Şöyle bakın. Şöyle hemen hemen, evet, 6 santim kadar. Burası da 2,5 santim kadar olmuş. Bu bana yeter arkadaşlar. Siz de yine kendinize göre ayarlamanızı yaparsınız. Şimdi şurada bir zincir çekiyorum. Bunu koparıyorum. Evet. Bunu da yine şöyle, şu şekilde, şu ortadaki, tam şuradaki boşluğun içerisinden tek tek geçirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Atalım. Küçük bir düğüm. Büyük olursa ayağına değer. Bunlara dikkat edin. Bu küçük şu anda. Şuradan girdik bakın. Şimdi bakın şu şekilde. Oradan alıyorum. Yine şöyle. Tam ortaladığınızdan emin olun. Bakın. Şu şekilde tek tek yine döne döne bunu böyle tığ ile ayarladım ben şöyle. Şimdi mantık anlaşıldı arkadaşlarım. Bunu böyle bu şekilde buraya kadar geçelim ve arkayı da bitirelim. Şimdi şuradaki ilmeği arkadaşlarım hiç böyle kaçırmadan içeri doğru çekin. Şuradan giriyorum. Alıyorum şöyle. Şu şekilde içeri doğru çekiyorum. Evet, burada bir zincir yaptım. Şöyle sabitledim. Yani şu pandufun veya da yaptığınız patiğin, ayakkabının içerisine düğüm bırakırsanız ayağına değer, sıkıntı olur. Evet. Şimdi ben yaparken düşünemedim. Şurada geçtiğimiz gibi şuraya da yine lacivertle geçerseniz daha güzel olur arkadaşlar. Ben şimdi buna yapmadığım için buna da yapmayacağım ama şimdi aklıma geldi. Keşke bunu bu renkle yine burayı da geçseymişim, daha güzel bir görüntü olurmuş diye düşündüm. Ama neyse, ben şu anda aynı şekilde devam edeceğim. Evet, şimdi ön kısmına başlayacağız. Şimdi şöyle tam ortayı buluyoruz. Bakın. Tam ortayı burası desek. 1, 2, 3, 4, 5. Bir dakika. Tam ortayı bulmak önemli. Tam ortayı bulmazsanız kayar. Örgünüz kayar arkadaşlar. O yüzden de tam ortayı bulduk diyelim ki.
1, 2, 3, 4. Şimdi şuradan 5.'ye giriyorum. Şuralardan alacağız bakın. Yine düğüm yapmayacağım. Şöyle uzun bırakıyorum bakın. İlmeklerin içinde yürüteceğim şimdi ben burayı. Sonra da keserim kalan kısmı. Bir tane zincir çektim. Tek tek şimdi şuradaki biraz şöyle zor olabilir ama çok da zor değil. Evet. İki, üç, bakın şuradan alıyorum. Görüyor musunuz? Şunu. 4. Yine şuraya giriyorum. 5. 6. 7. 8. 9 ve 10. Başta bir tane de zincir çekmiştik hatırlarsanız. Onunla 11. Şuradan bir tekrar bakın alıyorum. Şöyle bir kaydırmayla bağlıyorum. Onunla da 12 oluyor. Evet. Şimdi şuradaki yürüttüğüm ipi kesiyorum ki örerken başımıza bela olmasın. Şimdi bir taneyi atlıyoruz ve bundan sonrası kolay arkadaşlar. İlk ilmekleri çıkardık ya. Bundan sonrası kolay. İlerliyorum. Şimdi bakın. Şuralardan bir bağlamayı göstereyim de. Şimdi bak, ipi şöyle içeri doğru alıyorum. Bu taraftan bağlarken şöyle şuradan şu ipi çıkarıyorum ve kaydırma yapıyorum. Bu bir. 2 tane kaydırmayla bağlayacağız arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan bir yandan giriyorum. Şöyle 2 kaydırmayla bu tarafa bağladık. Şimdi dönerken bak, bir taneyi atlıyorum. İkinciden girerek sık iğneyi örmeye devam ediyorum. Evet, şimdi bakın. Burada inerken hemen şuraya şuraya bir sık iğne daha yapacağım ki böyle yumuşak bir geçiş oluşturmak için arkadaşlarım. Şimdi bak, geliyorum, bir kaydırma, bir yanına geliyorum, 2 tane slip stitch kaydırma diyoruz biz. Evet, şimdi burada dönerken
bir tane atlıyorum. İkinciden girerek sona kadar gidiyorum. En sona gidelim. Orada ve bu tarafta birleştirmeleri bir kez daha göstereyim. Daha sonra yükseltip gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, bakın sona kadar geldik. Şimdi burada nasıl, bak, ipi şöyle, bak şöyle tutuyorum. Gördünüz mü? Tığ şu şekilde. Bak böyle. Sonra şuradan alıp şundan geçiriyorum. Tekrar şuradan şöyle. Evet, gördünüz mü? 2 kaydırma yaptık. Şu bir taneye atlıyoruz. Bakın şunu atlıyorum. Şuradan örmeye devam ediyorum. Yine bu tarafa gidelim, burada görüşelim. Şimdi bakın bu tarafa geldim. Şimdi şuradan kaydırma yaptım. 2 tane kaydırma yaptım. Şimdi bir atlıyorum. Hemen şuradan ikinciye giriyorum. Ve yine aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu yaptığımız zaman bir başta bir sonda 2 tane ilmek artırmış oluyoruz. Bakın her sırada ikişer ikişer artırmış oluyoruz. Artırmayı durdurmak isterseniz 2 kaydırma ile gidiyorsunuz. İkisini atlarsanız artırmamış olursunuz. Evet. Şimdi şöyle bakın. Bu mantıkla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sıra, yani 7 diş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 diş ben yapacağım. Sizler de ne kadar örmek isterseniz devam edin. Tek renkte de devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ben şuradan sonra bakın şöyle bir görüntü oluşturdum. Devam ediyorum. Şurada görüşelim. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. dişi bitiriyorum. Şimdi burayı beraber yapalım. Bir tane de zincir çektim ve burada ipimi koparıyorum. Yine bu iplerinizi arkadaşlar şöyle biraz yürütün. Dışarıda kalsın, dışarıda yakın. Şimdi yine gri ipimi alıyorum. Şöyle 2 kat şeklinde devam ediyoruz. Aynı şekilde buradan giriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir zincir çektim. Bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle aynı şekilde bir gidip gelelim. Kaç sıra örmüşüm bakalım bununla birlikte. Şuradan
Tam da emin değilim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra gibi gözüküyor. Yine de 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir de şu var herhalde. 7 sıra olabilir. Şimdi 2 sırayı bir örelim. 2 sırayı ördükten sonra şurayı bir göstereyim. Çünkü tamamını bitirdikten sonra bunu yapmak çok zor. Hemen böyle ikişer ikişer giderken hemen yapalım ki onu da birlikte devam ettirelim. Şimdi biz bu gri ipimizle arkadaşlarım bir gidelim bir dönelim. Şurada gösterdiğim gibi yapalım. Evet arkadaşlar bakın, bir tane gittim döndüm. Yani gri ile 2 sıra ördüm. Şimdi şuraları bakın nasıl yaptığınızı göstermek istiyorum. Pardon, şu taraftan olacak. Şöyle olacak. Şöyle alttan alacağız çünkü. Şimdi bakın şöyle. Yani kaydırmayı iç kısma yapıyoruz. İstiyorsanız dıştan da yapabilirsiniz. Arka tarafı yaptığımız gibi. Şu kaydırma kısmını dışa gelmesini istiyorsanız. İşte bu yüzden ön tarafı çok fazla örmeden bu işlemi her sırada yapmak lazım. Bakın kaydırma kısmı altta oluyor. Burası da bu şekilde görünüyor. Bu şekilde görünmesini istiyorsanız aynen benim gibi devam edin arkadaşlar. Bunu sona kadar gidelim. Bakın arkadaşlar, sona kadar geldim. Bu zor bir işlem değil de kameranın altında çok zor oluyor. Yoksa ben bunu yaparken zorlanmadım. Öyle söyleyeyim size. Bak. Şimdi bu sırayı bu şekilde yaptık. Şimdi bu dursun. Tekrar şu ipimi alıyorum. Bu dursun altta. Şuradan bir atlayıp ikinciye girip yine bir sıra daha sona kadar gidiyorum. Yine aynı şekilde bakın. Buradan kenardan şu şekilde ekledim. Şimdi arkadaşlar burada bıraktık ya ipimizi. Şimdi bu tarafa doğru da devam ettim. Nasıl? Şimdi burası biraz daha işte zor oluyor. Bak şöyle geliyorsun. Şöyle giriyoruz. Şöyle. Bakın şunu alıyoruz. Şuradan geçiriyoruz. Yine ters ters kaydırma yapıyoruz. Bakın şöyle. Şöyle giriyorum. Kaçırdım. Bu size çok zor gelirse üstten kaydırma da yapabilirsiniz. Hiç yapmayabilirsiniz. Yani tamamen keyfi bir şey arkadaşlar. Yani şart değil bu.
Sadece böyle her ördüğünüzde, şu gri olan kısmı her ördüğünüzde bunu da beraberinde yapacaksınız. Tamamen örerseniz bunu yapmak çok zor. Böyle yine daha kolay. Bakın böyle. Bu şekilde örüp devam edelim. Kaç sıra yapacağız? Tekrar söylüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra yapmışım. Evet. Devam edelim. Bakın arkadaşlarım, yine aynı şekilde buradan alıyorum. Buraya kadar getirip bekletmiştim. Şuradan tekrar aynı şekilde yaptığım gibi kaydırmalara devam ediyorum. Bakın. Gördünüz mü? Bu şekilde. Örerken bir taraftan da arkasından bunu devam ettiriyoruz. Ve şu şekilde yapıyoruz arkadaşlarım. Yapalım gelelim. Bunu size gösterdiğim gibi arkadaşlarım ben bitirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. Şimdi buradaki ipi, yani şu ipimizi artık şurada bir iki daha yürütüp kesip yakacağım yine. Şöyle. Şimdi arkadaşlarım, bunu hallettiğimize göre bakın, ipimizi hiç koparmadan buradan tekrar ben arkaya doğru ilerliyorum. Arka kısmına başlıyorum şu anda. Bakın. Tek tek örüyorum. Şimdi bunu şuraya kadar örelim. Burada bir görüşelim. Bakın şu arkadan nasıl ip çıkarıyorum. Yine onu da bir göstereyim size. Yine şu gri olandan değil, şu içerideki lacivertlerden alıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle. Şu şekilde lacivert olan ipten çıkarıyoruz. Böyle. Evet, söylediğim yere kadar gelelim. Bakın şuradan 1, 2, 3 tane ilmek ilerledim. Şurada bir tane kaydırma yapıyorum. Dönüyorum. Şimdi burada bir yükselti yapmak için, topuk için bir gidiş dönüş yaptım arkadaşlarım. Başka da yapmadım, zaten bir kez yaptım. Onu da şu anda beraber yapıyoruz sizinle. Şuraya kadar gelelim. Tekrar dönelim oradan. Evet, bakın buraya kadar geldim. Şimdi burada tekrar bir tane şöyle kaydırma yapıyorum. Dönüyorum. Şöyle kaydırmaya batmıyoruz. Bir sonrakinden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlarım, bakın buraya kadar geldim. Az önceki kaydırma yaptığım yeri atlamıştım ya. Orayı tekrar örüyorum bakın. Bak, girdim. Örüyorum o kısmı. Tekrar şöyle inin şuradan. Şu başladığınız yerden. Buraya da yine bir kaydırmayla devam edin.
Evet. Şimdi şuraya kadar gelelim. Burada bağlamayı göstereyim. Bakın buraya geldim. Şuradan giriyorum. Yine böyle bir kaydırma yapıyorum. Tekrar yanına geliyorum. Yine bir kaydırma daha yapıyorum. Şimdi dönerken hemen şöyle artırma yapmak istiyorsanız ikisini de dönerken atlayın. İki kaydırmayı da atlayın. Artırma yapmak istemiyorsanız. Artırma yapmak istiyorsanız bir tanesini atlayın. İkinciden devam edin arkadaşlarım. Şimdi şöyle. Dediğim gibi başka yükselti yapmadım. Sadece bir defa gidiş dönüş yaptım ve onu da az önce zaten beraber yaptık. Evet. Normal şuraya kadar gelelim. Evet, sık iğnelerle buraya kadar geldik. Şimdi arkadaşlarım bakın burada da yine nasıl bağlıyorum. Şöyle. Şöyle yapayım, daha iyi olacak. Tam görünmedi herhalde. Tekrar bir. Şimdi arkadaşlarım bakın buraya kadar yine sık iğne yaparak geldik. Şöyle giriyorum. Bir yana tekrar. Bak, iki tane kaydırma yaptım, gördünüz mü? Bir tanesini atlıyorum. İkinciye giriyorum. Hiç artırma yapmak istemezseniz ikisini de atlayabilirsiniz. Onu elinize göre ayarlarsınız. Ben genelde bir tanesini bırakıp ikinciden giriyorum. Artırma yapmak istemediğim zaman ikisini de atlıyorum. Evet. Şimdi bu şekilde sadece gidiş dönüş git gel yapacağız. Bakın arkadaşlar, yine kenara geldim. Şöyle alıyorum. Kaydırıyorum. Tekrar bir tane daha alıyorum. Kaydırıyorum. Bakın çeviriyorum burada ve az önce bir tane atlamıştım. Şimdi ikisini de atlayacağım. Yani hiç artırmayacağım. Bunu dediğim gibi elinize göre ayarlarsınız arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, şuradaki bağlantı kısmını tekrar göstermek için açtım. Şimdi 4 diş yapalım. 8 sıra, yani şu kenarı. Arkayı saymayın. Şu kenarı arkadaşlar. Gelelim. Evet. Bir kez de burayı göstereyim tekrar. Şöyle. Bakın, birinci kaydırma. Hemen yanına. Şöyle ikinci kaydırmayı yapıyorum. Dediğim gibi bak, artırmak istiyorsanız bir taneye atlayıp şöyle ikinciye girersiniz. Şu şekilde. İstemiyorsanız da ikisini de atlarsınız. Bir sırada hani bir tane atlayıp diğer sırada iki tane de atlayabilirsiniz. Elinizdeki ürüne göre kararı siz verirsiniz. Yani burası da çok dar olmamalı arkadaşlarım. Bak, şu kısmı da çok dar olmamalı. O yüzden de kararı siz verirsiniz. Kaç sıra yapmışım beraber bakalım. Bak, şu yükseltme şurası beraber yaptık. Şuradan itibaren sayalım arkadaşlar. Siz de öyle yapın. Bakın şöyle. Şuraya kadar. 1, 2, 3, 4 diş. Şuradan itibaren trabzan yaptım. Bakın, ikili trabzan, sık iğne, ikili trabzan, sık iğne yaparak ilerledim. Şimdi biz burada bakın 1, 2, 3, 4 diş, 8 sıra şu alttan itibaren saydığımız zaman kenarlardan gösterdiğim gibi bakın ekleme yaparsınız.
Daha sonra burada tekrar görüşelim. Bir, iki, 3 tane zincir çektim. Şimdi 1, 2, 3, 4. Gördünüz mü? 4 diş 8 sıra olacak. Şurada da 1, 2, 3, 4, 5. Çünkü burada bir tane şurada bakın gidiş geliş yaptık. Yükseltme yaptık. Dolayısıyla şuralar 4 oldu. Şimdi üst kısma başlıyorum. Neresi üst kısım dediğim yer? Bakın şurası. Bir sıra ikili trabzan, bir sıra sık iğne. Bir sıra ikili trabzan, bir sıra sık iğne. Kaç sıra yapmışım? Bakın şunlardan 1, 2, 3, 4 sıra yapmışım. En son bir sırada sık iğne lacivertle yaptım. Ters sık iğneyle de kapattım. Aslında botumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi şöyle evet, 2 tane zincir çektim. Ve buradan başladım ikili trabzanlarımı yapmaya. Yine bakın bu şekilde tek tek her birine girerek ilerliyoruz arkadaşlarım. Evet, böyle burada görüşelim. Evet, burayı saydım arkadaşlar. Benimki diğeri 52 tane trabzan olmuş burada bilek kısmında. Bunu da bu biraz dar olmuş. Artırarak bakın şuralardan ara ara artırarak 52'ye tamamladım burayı da. Sayısının tam olması gerekiyor. Birinci ile ikinci aynı sayılarda olması gerekiyor. Buna dikkat edelim. Şimdi bakın bir sıra ikili trabzan yaptık. Şimdi ise bu sıramızda bir sıra sık iğne yapacağız. Şöyle tek tek baştan sona kadar, daha doğrusu başladığımız yere kadar arkadaşlarım sık iğne yaptım. Evet, bu şekilde sayıyı da ayarladığıma göre dolanalım. Burada tekrar görüşelim. Evet, bir sıra sık iğnemizi de tamamladık, geldik şuraya bağlayalım. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi tekrar burada arkadaşlar ne yapacağız? İkili trabzanlar yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi bir sıra ikili trabzan, bir sıra sık iğne şeklinde devam edeceğiz. Daha göstermeye gerek yok arkadaşlarım. Şurayı bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siz ne kadar yükseltmek istiyorsanız o kadar yükseltin. Ben şuradan birinci ikili trabzanlardan itibaren bakın şöyle tutmuşum. Daha 6,5 santim daha yükseltmişim. Trabzan sayısı 1, 2, 3, 4. Sık iğne 1, 2, 3. Evet. Bu şekilde yükseltelim. En son şu ters sık iğne kısmında görüşelim arkadaşlar. Şurada da bir sıra sık iğne yaptım lacivertle. Üstüne de ters sık iğne. Şimdi bakın yine lacivert rengi 2 kat yaptık. Şuradan başlayalım yine. Evet, bunu diğer tarafın altına alacağım. Şimdi şu griyi
Şöyle bakın. Bir sıra bununla sık iğne geçiyorum. Evet, başladığım yere kadar şimdi gelelim. Şurada görüşelim. Evet, bakın böyle birleştirdik. Yine bir zincir çekiyorum. Bir sıra daha örüyorum. Bu sırayı da bitiriyoruz. Yine burada bakın birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. Şimdi en üst kısmında şöyle yaptım. Bakın arkadaşlarım. Şurada uzaklaştıralım. Şöyle daha net. Bak. Bir taneye atladım. İkinciye biraz uzattım ipimi. Şöyle ters sık iğneler yaptım. Bir taneye atladım. İkinciye uzattım. Ters sık iğne. Şu bir taneye atladım. İkinciye bakın şöyle ikinciye girdim. Şöyle ters sık iğne yaparak bir tane atladım. İkinciye geliyorum. Bir atlayarak bu şekilde ters sık iğne diyoruz buna da. Böyle. Evet. Bu şekilde bitiş noktasını beraber yapalım. Evet. Başladığımız yere geldik. Bakın bitiş noktasındayız şu anda. Şöyle. Burada şöyle uzunca kesiyorum. Bakın burada bitirdik. Şöyle şurası bizim başlamış olduğumuz yer. Bakın burada bir şöyle ipleri hemen koparmayın. Aynen benim yaptığım gibi biraz böyle yürütün. Arkasından da mutlaka şöyle kesip yakın. Bu ayakkabılarda bunun mutlaka yapılması gerekiyor arkadaşlar. Evet, şükürler olsun. Bitti. Şöyle şu şekilde çok güzel bir ev pandofu yapmış olduk arkadaşlarım. Evet, biraz beni yordu açıkçası. Neden bu kadar yordu onu da bilmiyorum ama çok fazla söküp tekrar yapmak zorunda kaldım. Dolayısıyla yaklaşık 2 günüm tamamen buna gitti. Umarım videosu anlaşılır olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.